Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün Temu'dan aldığım bir aparat var. O geldi, onu denemek istiyordum. Onigiri aparatı. Onigiri yapmak istiyorum. Ben onigiriye bayılırım. Sushi'ye bayılırım. Uzak Doğu mutfağındaki her şeye bayılıyorum. Yani böcek falan dışında. Onları birlikte onigiri yapacağız. Hem böyle kendimce böyle tarif vermeye çalışacağım. Çok profesyonel değilim ama elimden geldiğince böyle. Evde birkaç tane yapmam gereken iş var. Bir de evde böyle çok güzel yenilikler yaptım. Küçük ama benim için büyük. Onları göstereceğim. Bence çok güzel oldu. Hatta şimdi onları göstereyim hemen. İşte bunlar. Çerçeveleri Action'dan aldım. Bence güzel, çok şey duruyor böyle. Tok duruyor. Hoşuma gitti. Tanesi 7 euroydu. 50'ye 70 santimetre. Action'da var. Lambader değil. Neydi bu? Aplik. Çerçeve aplikli. Yok. Tablo apliklerinde Temu'dan aldım. Aynı şekilde bu Happy Hour yazan tabloyu da Temu'dan aldım. Bir de yanına şöyle çok tatlı böyle kokteyl köşesi gibi bir şey böyle. Çok güzel. Hoşuma gitti. Dedim bunun yanına bu yakışır. Bundan aldım. Bir de bizim böyle eşime hediye olarak almıştım ben bunu. Ne denir? Tarihi bira mı denir? Nerede o? Efes de vardı. Göremiyorum. Ne denir? Efes'in eski ambalajı hatta bu da. Birçok dünyanın her yerindeki biraların eski ambalajları, yani ilk çıktığı ambalajları olabilir. Çok hoşuma gitti. Bunu da Amazon'dan almıştım. Çerçeve de Amazon'dan. Bunun da şöyle bir apliği var. Aplik mi deniyordu buna? Aynen. Bu köşeyi de böyle yaptım. Bir de bunu ben yaptım. Çiçek tablosu. Çiçekleri seviyorum, bilmiyorum. Bunun apliği birazcık düştü. Onu takacağım. Çerçeve yine Amazon'dan yok, Amazon değil. Çerçeveyi Action'dan aldım. 7 euro ama puzzle'ı Amazon'dan aldım. O da 15 euro muydu neydi? Binlik bunların hepsi. Yaptığım yenilikler bunlardı. Bilmiyorum, küçük ama eve bence çok tatlı bir hava katıyor. Şimdi birazdan onigiri yapacağız. Havalar da aşırı ısındı burada. Yani 30-32 dereceleri görüyoruz. Şu an mesela evin içi 27 derece. Dışarısını düşünemiyorum. Yani hissedilen 32 falan herhalde. Çok sıcak. Ve bu sıcaklar da bizim kiviye iyi gelmiyor. Çok fazla hararet yapıyor. Nereye yatsa kendini rahat hissetmiyor şu an dışarıda. Dün bir de halı yıkadım. Bir tane daha halı yıkamam gerekiyor. Mutfak halım 2 tane var benim. Birini yıkadığımda birini kullanıyorum. Öbürünü o ara yıkıyorum, kaldırıyorum. Değişmeli kullanıyorum. Çünkü mutfakta yemek pişiyor. İşte kivi üstünde sürekli oluyor. Bana çok hijyenik gelmiyor. Dönüşümlü olarak değiştiriyorum. Çamaşır açmam gerekiyor. Çamaşır makinesine bayağı bir kıyafet birikti. Yıkamadım. Nevresim takımları yıkandı. Ütülenmesi gerekiyor. Ütüleyebilirsem. Sıcakta hiç çekilmiyor ütü. Ama deneyeceğim. Dün banyoda yüzümü yıkarken bir açı buldum. Çok hoşuma gitti. Bakın şimdi şöyle. Şunu da şöyle yapıyorum. Buradan bir şey yapıyorum. Her yerden gözüküyor. Harika bir açı bence. Geldik o en lanet yere. Çamaşır atmak. Kelime anlamı çok mantıklı gelmiyor bana. Şimdi beyazları atalım önce. Bir evi de dolaşmam lazım. Beyazları mesela siz kaçta yıkıyorsunuz? Yani ben bilmiyorum ya. Çamaşır böyle 60'a atıyorum ben. Mantıklı mı bilmiyorum ama yüksek derecede mikrobu ölüyor gibi geliyor bana. Zamanında babaannem çok yapardı. Bunu derdim, neden alıyorsun? Onu bir kere giydim, kirli değil. Ben yapmaya başladım. Bir bakayım tekrar. Şöyle bir tişört daha buldum. Pamuklu da genelde böyle 3,5 saat bakıyorum, 40 derece olmaz. 90 çok, 60 iyi. 800 sıkmaya atıyorum. Yani normal mi? Olması gereken bu mu bilmiyorum. Bir de şey yapıyorum ben. Mesela işte bir ölçek beyazlar için toz deterjan. Bir ölçekte ağartıcı mı denir bu? Vanish'in böyle ağartıcı tozları var beyazlar için. Leke çıkarıcı mı denir artık, ne denirse. Ondan koyuyorum. Ondan sonra şöyle yumuşatıcım var. Onu koyuyorum. Şununla.
Tamam galiba. 60, 800, 3 saat 22 dakika dönüyor da duruyor yani. Bu beyazlamazsa ben beyazlayacağım. 3,5 saat. Başlattım. Şimdi şurada no. Onigiri yapacağım. Onigiri yapacağım. Yapacağım ne? Yapacağım. Sushi pirincim var. Sushi pirinci olması gerekiyor. Özellikle sushi pirinci. Çünkü normal pirinç böyle lapa olmuyor. Bunu bir güzel yıkayacağız. Suyu berrak olacak. Beyaz ilk böyle yıkadığımızda beyaz oluyor normal pirinç gibi. Ama bayağı bir yıkamak gerekiyor. Yoksa arınmıyor. Bunu yıkayacağım, güzel bembeyaz olacak. Suyu berrak olacak. Ondan sonra geliyorum hemen. Şöyle suyu yıkadıkça beyazlaşıyor. Bunun şeffaf olması, berrak olması gerekiyor. Şimdi süzüyorum. Kolum başım her yerim oynuyor. Bunun ölçüsü normalde 1'e 1'dir. Yani 1 bardak sushi pirincine 1 bardak su. Onigiri veya sushi konusunda kendimi profesyonelim diyemem. Ama çok fazla evde yaptım ve deneyimledim. O yüzden evde sushi ve onigiri profesörü diyebilirim. Ocağı açıyorum. Böyle bir fokur diyecek. Fokur fokur fokur. Ondan sonra kapağını kapatıp altını kısacağım. Orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişecek. Bu kapak buna oluyor mu? Yok, çok küçük. Bu kapak ona olur. Aynen. Fokurdamasını bekleyeceğim. O arada onigirinin içini hazırlayayım. Bir sürü çeşidi oluyor. Karidesli olan var, işte kimçili olan var, tavuklu olan var. Ben süt mısır, ton balığı ve burada samuray sos diyoruz biz Belçika'da. Ama Türkiye'de acılı mayonez denebilir. Mayonezin acılı hali yani. Şu. Ya ben bunu kullanmışım ve streslemişim. Eksik malzeme olmasından nefret ediyorum evde. Bu küflenmiş ama ya. Çok da kötü kokmuş. Balığı vardı bir tane. Acını kullanmışım ve streçlemişim. Bozulmuş. Alayım geleyim. Yan tarafta var mıdır markette? Konserve ton balığı vardır bence. Şöyle mısır konserve, süt mısır kullanacağım. Ton balığı krizimizi hala atlatamadık. Şu ton balığı malzemeleri kenarda dursun. Pirincin sosunu yapalım. Yani pirinç böyle sirkesi falan gerekiyor. Tuzu, şekeri. Hemen geliyorum. Kaseye pirinç sirkemiz şurada. Şöyle 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi. Bunun üstüne de 2 yemek kaşığı su. Benimki biraz taştı. Tamam, yeter. Buna şimdi şeker ve tuz ekleyeceğiz. Tuz da bir çay kaşığı olabilir. Tabii bir çay kaşığından biraz az olabilir. İçi de tuzlu çünkü. Şeker olarak da şeker tatlı olması gerekiyor. Bir yemek kaşığı ideal diye düşünüyorum. Yemeğin şefiyim sen. Yani kendime nazar değdirme hızımı gördünüz mü az önce? Hepsi boşaldı. Şöyle eritmeye çalışacağız. Aslında bu normalde ısıtılıyor. Şekerin erimesi için. Eridiği kadar. Siz
Ocakta biraz kaynatın, erisin şekeri. Böyle kenarda dinlensin. Şimdi ton balıklı sosa geçelim. Size en önemli noktayı göstereceğim şimdi. Hazır mısınız? Oh my God. Şu sushi ve onigiri sevenler için hayat kurtarıcı bir item, parça, ne derseniz deyin bakın. Bunu Temu'dan aldım. 80 cent kuruş yani euro üzerinden aldığım için 80 cent diyebiliriz. Bunun içine pirinci koyacağız. Dışını yağlayıp. Şuradan da parmak basma yeri var bakın. Gözüküyor mu? Şu. Pirinci koyuyorsun kenarlarına, ortasına. İçine de harcı koyup dışına tekrar pirinç. Ay. Şuradan şöyle tık diye bastırınca kalıp gibi çıkıyor. Ve direkt al, yosunun içine koy, kenarlarını katla, onigiri. Ben bu aparat olmadan önce böyle streçi yayıyorum, koyuyorum, içine harcı koyuyorum, pirinci koyuyorum ve kapatıyorum. Elimle 1 saat üçgen yapmaya uğraşıyorum işte taşmasın etmesin. Hayat kurtaran bir parça. Onigiri hastasıyım, sushi hastasıyım bence. Sevenler beni anladı. Şimdi bunun altını kapatacağım. Şöyle kenara alacağım, soğusun. Bunun içine acaba streç tarzı bir şey koymalı mıyım? Direkt bunun içine pirinci mi koysam? Böyle yaptığımda çıkar mı? Ya da pirincin içine mi girer bu? Streç koyayım ya. Koyayım. Streçsiz biraz sıkıntı olabilir. Gerçi niye olsun ki? Normalde de biz mesela pilavlı böyle menü tabak hazırladığımızda böyle bir kase gibi bir şeyin içine pirinci sıkıştırıyoruz, ters çeviriyoruz, lıp çıkıyor yani. Bunda da çıkar diye düşünüyorum. Çıkmazsa facia olur. Çıkması için şöyle bastırma şeyi de yapmışlar. Çıkması lazım yani. Hep birlikte göreceğiz. İlk defa deniyorum. Daha önce hiç denemedim. Yeni geldi çünkü. Tahmini ne zaman ton balığı alırsın? Neyse, biz tarife dönelim. Ton balığını koydum şimdi. Mısır, bolca mısır. Daha fazla mısır. Mısır çok severim. Bir kaşık daha. Çok kambur duruyorum. Şöyle duruyorum. Normal duruş şu. Böyle durmam gerekiyor. Böyle duruyorum. Boyum uzun olduğu için herhalde. Öyle diyorlar genelde. Oha çok kafiyeli oldu. Şimdi şöyle yaptım. Ama bunu bu kaşı boşuna kirlettim ya. Bununla yapamayacağım. Çatalla yapmam lazım. Şöyle ton balığı biraz fazla büyükmüş. Eziyoruz. Gözükmediğini sanıyor. Daha da mı acı yapsam? Tuzu falan nasıl? Bakacağım şimdi tadına. Ona göre belki birazcık acılığını arttırabilirim. Bakıyoruz. Tuzu aynı çatalı sokuyorum, linç yemeyin. Ben yiyeceğim zaten. Tuzu yiyeyim. Acısı değil ama biraz daha. Şöyle bir acım var. Hiç çalkalıyorum. Taneleri çünkü çok ayrışıyor içinde. Şundan şöyle birazcık boca edeceğim. Acı bence yemeğin tadını veriyor ya, bilmiyorum. Önceden çok yiyemezdim de şimdi yiyorum. Şöyle acıyı da kattım. Karıştırıyorum. Denemek istemiyorum şimdi. Çok acı oldu muhtemelen. Acı. Pilavımızın şöyle sirkesini hazırlamıştık. Bakın iyice berraklaştı bu. Hiç içinde şey kalmadı. Şeker tanesi. Bütün pirinci döküyorum. Karıştırıyorum güzelce. Döktüm. Şöyle bir kase
kase midir? Salata kasesi midir? Kase yani. Salata kasesi bakın. Kase. Elim o kadar bol ki bir orduya yetecek onigiri çıkacak yani şuradan. 3 öğün olmak üzere 5 gün onigiri yiyeceğiz biz. Şu çıkan pirince bakın yani. Şekeri fazla olması gerekiyor. Belki benim ölçüm biraz fazla olduğu için tekrar bir sos yapabilirim şekerli. Çok heyecanlı. Şöyle birazcık attım. 10 tane kaşık bulaştırdım ya. Şöyle köşelerini, içine. Umarım bir başarırım ya. Birazcık şöyle dibine bastırıyorum. Şimdi birazcık da duvarlarını yapmam lazım. Duvar yapmazsam nasıl olacak onigiri yani? Şöyle yaptım. İçi boşluk şekilde. Çok mu boş? Arkası gözü... Ha yok tamam. Böyle pirinci yaptım. Duvar da yaptım. Şimdi iç harcını dolduracağım. Tada! Şimdi bunun üstünde yapalım. Şu kapakla sanırım bastırmam gerekiyor. Kenarlarından çık. Arkadaşlar. Tam çıktı. Bir tabak alayım da riske atmak istemiyorum. Şöyle büyük bir tabak aldım. Yandan da. Gayet güzel oldu. İdeal. Çıkar mı acaba? Harika oldu. Harika. Mükemmel, mükemmel. Tavsiye ediyorum. 80 kuruş hayatımda verdiğim en güzel 80 kuruş. Yani 80 sen. Harika oldu. Her şeyiyle onigiri. Kusursuz bir onigiri. Şimdi bunları yapayım. Geliyorum. Çok yosuna bulamadım. Normalde böyle komple yosun kaplı oluyor. Ama bu ideal bunun için. Şekli çok iyi. Harika. Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина. Üstümü değiştirdim. Hava çok sıcak çünkü. Şimdi bahçe değil, terastayım. Şu canavarı. Kivi gel böyle. Gel. Mikrofonu top zannediyor. O yüzden çok dikkatli bakıyor bana. Şimdi burada onu tarayacağım. Mikrofonu bırakacağım. Bu aralar evde canım sıkıldığı için bir de ben şöyle bir şey örüyorum. Örgüye bayılırım bu arada. Her türlü örgüyü örmeyi severim. Kendime hobi edinmeyi seviyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bunun yapılış videosunu da çekiyorum. Belki eğer sonucu beğenirsem, yani herkesin faydalanması için paylaşmayı düşünüyorum bunun yapılışını. Güzel olacağını düşünüyorum. Elimde kalan iplerle yaptım.
tekrar ip almak istemiyorum. Çünkü böyle bir ip alıyorum, bir şeye başlıyorum. Bende birazcık böyle maymun iştahı mı denir? Öyle bir şey var. Bir şeye başlıyorum, sonunu getiremiyorum. Bu da benim canımı çok sıkıyor. Mesela Türkiye'den halamlar gelmişti. Halam ve dedem. Yılbaşı zamanı. Hatta yılbaşından önce böyle bir 5 gün falan kaldılar. O zaman da işte halam gelirken ona kitaplar sipariş vermiştim. Böyle 7-8 tane. Kitaplar koydum. Bir tanesini sadece okudum. Çöl Çiçeği diye bir kitap. Beğendim, okudum yani. Ama kalanına hiç başlamadım. Başlamaya böyle bir şeyim yok. Hani kitap okuma hevesim var. Bir şeylerle uğraşma hevesim var. Başlıyorum. İkinci sayfadan sonra bırakıyorum. Ya odak problemim var ya da gerçekten istemiyorum. Hani gerçekten istemiyorum onu yapmak. Sadece kendimi zorluyorum yapmak için. Hani faydalı bir şey. Bence artık bu hani birilerini tetikleyecek kadar, hani obsesiflik de değil, yeme bozukluğuna gidiyor artık bu. Aşırı sağlıklı yeme içme modunda geziyorum. Hani dışarıda içtiğim suyun bile kalorisine bakacak kadar, hani 0 kalori biliyorum ama hani bir bakayım ya falan gibi oluyorum. Benim gibi bunları yaşayan vardır. Umarım aşabilirler. Gerçekten çok zor bir durum. Bence yeme bozukluğu ve artı obsesif olmak. Her şeye çok takılıyorum. Ve hemen hevesim gidiyor yani. Bir şeye başlayacağım ya da bir story attım ya da bir şey yapacağım. Eşim veya başkası ya işte bunun burası böyle mi olsaydı ya da bu böyle olmasa mıydı falan dediğinde direkt her şeyden vazgeçesim geliyor. Hani o hikayeyi sil, oraya gitme, onu yapma. Direkt her şeyden vazgeçip böyle evde durasım geliyor. Bunları aşmam lazım. Küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Belki de ben buna inanmak istiyorum. Benim bedenim, ruhum küçük şeylerle mutlu olabilen biri değil. Kendimi buna inandırıyorum galiba. Emin değilim. Aynı böyle hayatıma bir şeyleri empoze etmeye çalıştığım gibi. İşte kitap okumak, işte düzenli spor yapacağım, işte vücut yapacağım falan. Bunları belki de ben gerçekten istemiyorum. Ben bunu dışarıdaki işte sosyal medyada gördüğüm, özendiğim, imrendiğim insanlardan kendime empoze etmeye çalışıyorum belki de. Benim gibi bu durumu yaşayanların olduğunu düşünüyorum. Yani verebileceğim hiçbir tavsiye yok. Onların tavsiyesi varsa bana versinler lütfen. Gerçekten çok, neyse çok konuştum yine. Benim hayata geç kalmıştık. Hayatımda ilk defa Müge Anlı programını izliyorum. O da bu Palu ailesi belgeseli çıkmış sanırım. Merak ettim ne bu Palu ailesi. Bayağı da ses uyandırmıştı yayınlandığı zaman. Birinci bölümden başladım. Bakalım ne çıkacak yani nedir bu kadar insanları şaşırtan. Videoyu uzatmak da istemiyorum. Güzel bir onigiri yaptık. Yani aparattan %100 verim aldım. Hani verdiğim 80 cent gerçekten böyle kuruşu kuruşuna böyle hak ediyor. Çok beğendim. Hem öyle o içinden çıkartmasını falan düşünmüşler parmakla. Harika bir aparat. Daha böyle aparatlar almayı düşünüyorum. Hatta böyle Temu'dan pratik, işlerimizi kolaylaştırabilecek böyle aparatlar oluyor. İşte ne bileyim ayağın vurmasın diye silikon, böyle sandalet silikonları falan oluyor. Onlardan almak istiyorum. Çünkü zaten yaz geliyor. Topuklu ayakkabılar, sandaletler, terlikler çok giyeceğim. Hani günümü kolaylaştıracak, günümü güzelleştirecek şeyler lazım. Çünkü ayakkabı vurduğu anda insanın bence bütün günü ölüyor. Yani şurada bir hafif vursun, hem o iz geçmiyor benim vücudumdan en azından, hem de bütün günün zehir oluyor. Hiç gezdiğini, yediğini tadını almıyorsun. Çok mantıklı şeyler çıkarmış Temu. Bir alışveriş yapıp o alışverişi de videoya çekmek istiyorum. Hani deneyimlerim belki de. Emin değilim ama hepsini çekmek istiyorum. Birlikte onigirimizi yedik. Verebildiğim kadar tarifini de verdiğimi düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok cici bakın. Bye bye. Görüşürüz.